Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından dolar, euro, ons altın, gram altın, Borsa İstanbul 100 endeksi ve Borsa İstanbul'daki ilk 30 endeksle ilgili teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı aşağıya yorum olarak bırakmayı lütfen unutmayalım. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gelen veriler sonrasında dolarda bir gevşeme olurken Avrupa Merkez Bankası da faiz artırımlarına sürdürme mesajı verdi. Bu hafta Merkez Bankası'nın kararı ile birlikte veri akışlarını takip ettim. Önceki hafta Cuma günü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın da belli olmasının ardından Borsa İstanbul 100 endeksi haftanın ilk işlem gününde zirveyi test etmişti. Borsa İstanbul 100 endeksinde pazartesi en yüksek seviye olan 5730 seviyesi test edilirken haftanın devamında ise düşüş gösteren endeksin hafta ortasından itibaren gün içi yükseliş eğiliminin gösterdiğini gördük. Dün açıklanan bütçe dengesi verisinde ise Mayıs ayında bütçe gelirlerinin 549 milyar Türk lirası olarak gerçekleşirken giderlerde ise 430 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Böylece bütçe Mayıs ayı itibariyle Mayıs ayı için 118 milyar Türk lirası fazla vermiş oldu. Merkezi yönetim bütçesi 2022 yılının Mayıs ayında 143 milyar Türk lirası fazla verirken böylece gerçekleşen rakamlarda Ocak ayı ile Mayıs ayındaki kümülatif durumda merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 875 milyar Türk lirası, bütçe gelirleri ile 1 trilyon 612 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Mayıs'ta bütçe fazlası olmasına rağmen Ocak ayı ile Mayıs ayındaki toplam 263 milyar Türk liralık bütçe açığı da elde edilmiş oldu. 2022 yılının Ocak ayı ile Mayıs ayı toplamda 124 milyar Türk lirası bütçe açığı verdiği görülüyor. Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek kabine toplantısının ardından dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Ekonomi Koordinasyonu Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Ana gündem maddesi olarak tek haneli enflasyon hedefinin olduğunu, 22 Haziran'da da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan döneminde yapılacak ilk toplantının ardından çıkacak olan kararla birlikte para politikasındaki uygulanacak maliye politikaları ile uyumlu olmasıyla ekonomide refahın artırılması hedefleniyor. Bugün Sayın Şimşek banka yöneticileriyle bir toplantı gerçekleştirecek. Bu toplantıda bankalara uygulanılan regülasyonlar ve geleceğe yönelik olarak atılacak adımlar hakkında ipuçları verilecek. Avrupa Merkez Bankası'nda ise faiz oranlarının temel oranı art arda 8. kez 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesi olan %3,5 seviyesine çıkardı. Refinansman faiz %4 olarak kalırken marjinal fonlama faizi ise %4,25 seviyesine yükseldi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın basın toplantısında yaptığı açıklamada ana merkez bankası faiz oranları enflasyonun %2 orta vadeli hedefine zamanında geri dönmesini sağlamak için yeterince kısıtlayıcı bir seviyeye getirecek ve gerekli olduğu sürece bu seviyelerde tutacaktır ifadelerini kullandı. Euro kullanan 20 ülkenin Merkez Bankası'nda enflasyonun 2025 yılına kadar %2 hedefinin üzerinde kalmasını beklediğini söylerken önümüzdeki aylarda bir kez daha faiz artırımına gidebileceğinin ifadelerini kullandı. Konuşmasında enflasyonun düştüğünü fakat uzun süre daha istenilen çok yüksek olmasını da
beklediklerini paylaşan Lagarde'ın temellerimizde önemli bir değişiklik olmazsa Temmuz ayındaki oranları artırmaya devam etmemiz çok muhtemel görünüyor ifadelerini kullandı. Avrupa'da yüksek borçlanma maliyetleri hane halkı ve şirketlerin kredi talebini azaltmasıyla birlikte tüketimin nominal olarak iyi durumda olduğunu, işsizlik tarafında ise Avrupa'da oldukça düşük seviyedeki veriler ele alınırken bu durumda önümüzdeki günlerde daralmaya devam etse de dolar karşısındaki güçlenen euro gündemde olacağını düşünüyorum. Avrupa tarafı için enflasyon verilerini bugün yakından takipteyim. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise gelen yoğun veriler ve yoğun veri akışı içerisinde dikkat çekenler arasında işsizlik maaşına başvuranların sayısı vardı. 250 bin beklentilerine rağmen 262 bin açıklanan başvurular geçen dönemle aynı kalmış olduğu görülüyor. Sanayi üretimi veri ise aylık bazda %0,1 olarak beklenirken bu beklenti karşılanamadı ve negatif tarafta %0,2 seviyesinde açıklandı. Yoğun veri akışı içerisinde pozitif olarak perakende satışların beklentileri ise negatif bölgede %0,1 olmasına rağmen %0,3 olarak açıklandı. Yalnız beklentilere göre iyi gelen verinin önceki dönemde %0,4 olması kısmen de olsa bir geri çekilmenin olduğunu bizlere gösteriyor. Veri akışlarının ardından ons altında yaklaşık olarak 26 dolarlık bir pozitif fiyatlama görülürken Euro Türk Lirası paritesinde ise 1,08 seviyelerinden 1,09 seviyelerine yükselmiş olduğunu gördük. Dün Amerika Birleşik Devletleri borsalarında ise S&P 500 14 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında Fed'in faiz kararı sonrası dün sabah dolarda tekrar yükselişlerin yaşandığını gördük. Fed'in yıl sonuna kadar 25 baz puanlık 2 faiz artırımı daha yapabileceğini ve 2023 yılı içerisinde bir faiz indiriminin öngörülmediğini belirten açıklamalar doları desteklemeye devam ederken dün açıklanan veriler sonrasında ekonomideki yavaşlama sinyalleriyle dolarda değer kaybının yaşandığını gördük. Kurda 23,56 seviyesine başladığı günü 23,60 seviyesinde kaparken dolar Türk lirası kurunda 23,70 Türk lirası üzerindeki yükselişlerin devam etmesi halinde 23,80 ve 24 Türk lirası seviyelerinde yakından takip ediyorum. Mevcut durumdaki geri çekilmelerde ise 23,60 Türk lirasının ilk destek noktası olarak karşımıza çıkmasıyla birlikte 23,50 ve 23,40 Türk lirası seviyelerinde yakından takipteyim. Euro Türk lirası tarafında ise dün Avrupa Merkez Bankası tarafında faiz kararları açıklandı. Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarını son 22 yılın en yüksek seviyesine taşırken faiz artışlarının da devam edeceğine yönelik sinyaller vermiş oldu. Doların zayıf sinyallerle birlikte güç kaybetmesi hem parite hem de kur tarafında yükselişlerin kaydedilmesine neden olunca çaprazda 25,90 seviyesinin test etmesiyle birlikte tarihi zirvesini de yenilemiş oldu. Bugün Euro bölgesinde enflasyon, yurt içerisinde ise Moody's'in Türkiye kredi notu açıklanacak. Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda 25,40 Türk lirasının altındaki fiyatlamalardan destek bölgesi olarak gördüğüm 25,30 ve 25,20 seviyelerinde yakından takipteyim. Yükselişlerin devam etmesi durumunda ilk olarak karşımıza çıkan direnç bölgesi 25,90 Türk lirası olurken
Bu seviyenin aşılması halinde ise 26 Türk Lirası ve 26,10 Türk Lirası seviyelerinde yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Ons altın tarafında ise dün beklentilere paralel açıklanan Fed faiz kararı sonrası Başkan Jerome Powell'ın açıklamaları ve üyelerin faiz artışını desteklediği görüşü belirtilmesi değerli madende baskıların devam etmesine neden oldu. Fed toplantısı sonrasında altının onsu 1925 dolara kadar sert geri çekilmeler görürken dün büyüme ile birlikte bu verilerin beklentilerin altında kalması ile zayıflayan dolar etkisinin sonucunda 1960 dolar seviyelerine doğru tepki yükselişleriyle karşılaştık. Gün içerisindeki destek seviyesi olarak 1955 dolar ve bu seviyenin altındaki fiyatlamalarda ise 1950 dolar ve 1945 dolar seviyelerinde yakından takip ediyorum. Direnç seviyesi olarak karşımıza çıkan ilk nokta ise 1960 dolar olurken bu fiyatlamanın üstündeki hareketlerin devam etmesi durumunda ise 1965 ve 1970 dolar seviyelerinde yakından takip ediyorum. Gram altın tarafında ise Fed faiz kararının ardından dün Amerika Birleşik Devletleri'nde Mayıs ayında sanayi üretimin beklentilerin altında kalması, işsizlik maaşına başvuranların sayısının ise beklentileri aşması sonrasında Fed'in şahin bir şekilde yarattığı baskının dağılmasına neden oldu ve ons altın dolar endeksiyle Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerindeki geri çekilmenin 1960 doları test etmesine sebep oldu. Kurda ise 23,67 seviyesindeki fiyatlamalar görülürken böylelikle yurt içerisinde gram altın fiyatları da prim kazandı ve gram altın fiyatları 1485 Türk Lirası seviyesinde test etti. Gram altına teknik olarak baktığımızda 1490 dolar seviyesini ilk olarak karşımıza çıkan direnç seviyesi olarak görürken yükselişlerin devam etmesi durumunda ise 1495 ve 1500 Türk Lirası seviyelerinde yakından takip ediyorum. Olası geri çekilmelerde ise 1485 Türk Lirası'nın destek bölgesi olarak karşımıza çıkmasıyla birlikte bu seviyenin altındaki fiyatlamalarda ise 1480 ve 1475 Türk Lirası seviyelerinde yakından takip ediyorum. Borsa İstanbul 100 endeksinde ise Borsa İstanbul 100 endeksi önceki gün işlem gününü %2,51'lik yükseliş ile kapatırken 5495 seviyesini de görmüş oldu. Gün içi en düşük seviye 5378 olurken en yüksek seviye de 5495'i test etti. Toplam işlem hacmi olarak 68,2 milyar Türk Lirası olarak gerçekleşirken en çok işlem hacmi ise Türk Hava Yolları, Sasa ve Akbank hisselerinde gerçekleşmiş oldu. Perşembe günü pozitif başlayan Borsa İstanbul gün genelinde pozitif seyrini sürdürdü. Borsa İstanbul 100 endeksine teknik olarak baktığımızda pozitif hareketlerini destekleyen grafik ile birlikte Borsa İstanbul 100 endeksi için 5500 seviyesinin üzerindeki fiyatlamalar ve kapanışların hedefleneceğini düşünüyorum. Takip ettiğim ilk direnç bölgesi olarak karşımıza çıkan bölgeler ise 5520 ve 5560 seviyeleri arasında dalgalı bir seyrin süreceğini düşünüyorum. Geri çekilmelerde ise ilk destek noktası olarak karşımıza çıkan bölge 5400 olurken 5340 seviyelerine kadar da bir volatilitenin yaşanacağını düşünüyorum. Borsa İstanbul'daki ilk 30 endekste ise endeksin Haziran vade kontratı son işlem günü olan 186,5 puan ile 6280 seviyesinde tamamladığını gördük. Gün içi en düşük görülen seviye ise 6045 seviyesi olurken en yüksek seviyenin ise
6284 seviyesini test ettiğini gördük. Dün hafif yükselişle başlayan Haziran vade kontratı günün devamında da pozitif seyrini sürdürdü. Borsa İstanbul 30 endeksine teknik olarak baktığımızda alış yönünde yer alan indikatörlerin yer aldığı grafik ile piyasada oluşan pozitif ivme hareketiyle beraber beklentilerin yukarı yönlü hareket ettiğini görüyoruz. Yalnız geri çekilmelerde de kısıtlı hareketlerin yaşandığında ayrıyetten vurgulamak isterim. Bugün Haziran vadesi Borsa İstanbul 30 endeksi için takip ettiğim direnç bölgeleri 6360 ve 6370 seviyeleri olurken destek bölgeleri ise 6150 seviyesi ve 6100 seviyeleri yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take